Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün mantar anahtarlık yapımını anlatacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. 1-1,5 saat içerisinde sizler de yapabilirsiniz. Farklı iplerle boyutlarını değiştirebilirsiniz. İsterseniz kalın iple örüp büyük boyda yapabilirsiniz. İsterseniz ince iplerle örüp boyutlarını daha küçük örebilirsiniz. Alize Diva ile ördüm. 3 renk ip kullandım. Alt kısmında Nako amigurumi ipiyle ördüm. Daha ince olduğu için Alize Diva ile örebildim. Bir tane de amigurumi iplerle ördüm. Bakın boyutları farklı. Aynı sayıda, aynı sırada ördüm. Bir tane de kalın iple ördüm. Bakın bu şekilde iplerim. Birbirine yakın kalınlıkta. Bakın yine aynı sayıda, aynı sırada ördüm. Boyutları farklı bakın. Bir sıra daha fazla büyük ördüm arkadaşlar. İçine vik koydum. Çocuklarınıza oyuncak olarak örebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şimdi kullanacağım malzemelere geçiyorum. Yeni mantar anahtarlığımda. Evet arkadaşlar. Şimdi yapacağım anahtarlığımda amigurumi ipler kullanacağım. Kalan parça iplerimi değerlendireceğim. 3 renk ip kullanacağım. Kullandığım tığım 2 numara 1,75 milim. Bir tane anahtarlık aparatına ihtiyacımız olacak. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bir büyük iğne, bir miktarda elyaf'a ihtiyacımız olacak. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, mantar anahtarlığımızın yapımına başlıyoruz. Amigurumi iple örüyorum. Öncelikle üst bölümünü örüyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Orta parmağıma ipimi doladım. Buradan ilmeğimi alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamızın üzerine 6 tane sık iğne örüyoruz. Altı tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Sihirli halkamın ipini çekiyorum. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan bakın buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. İkinci sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın birleştirdiğimiz nokta. Buraya çift sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna yine çift sık iğne örüyorum. Birinci sıramızda 6 tane sık iğne örmüştük ve her birinin tepe boşluğuna çift çift sık iğne örüyoruz. İkinci sıramı tamamladım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. Sıramızda 6 tane artırma yaptık. Bakın birleştirdiğimiz noktaya örmüyoruz. Sıramızın başında ilk ördüğümüz sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Birleştirdiğim nokta bakın buraya bir tane tek örüyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna çift örüyorum. Bir tek ördüm, bir çift ördüm. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Sık iğne örüyorum. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. 2 tane tek tek örüyorum. Bakın birleştirdiğimiz nokta ve bir sonraki. 2 tane tek tek sık iğne örüyorum. 2 tek ördüm, çift örüyorum.
Tekrar 2 tek örüyorum. Çift örüyorum. Aynı noktaya çift sık iğne. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. 2 tek bir çift olarak. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Son olarak çift ördüm arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oldu. Bir tane zincir çekiyorum. 5. sırama geçiyorum. 3 tane tek tek örüyorum. 3 tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 3 tek bir çift olarak ilerleyelim. 5. sıramın sonuna geldim. 3 tek bir çift ördüm. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir. 6. sıramıza geçiyoruz. 4 tane tek tek örüyorum. 4 tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Bakın bu şekilde. Sıramızda 4 tek bir çift olarak ilerleyelim. Sık iğnelerimizi örelim. Altıncı sıranın sonuna geldim. 4 tek bir çift ördüm. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramızda 5 tek bir çift örüyoruz. 5 tane tek tek sık iğne örüyorum. 5 tek ördüm, çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, 7. sıramın sonuna geldim. 5 tek bir çift ördüm. Sıra sonunda 42 tane sık iğnem oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Her sırada 6 tane artırma yapıyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi büyük oyuncak olarak örmek istiyorsanız ipinizi bir tık daha kalın kullanın. 6 tek bir çift daha örün. Bir sıra daha örün. Ve sıra sonunda 48 tane sık iğneniz olsun. Daha da büyük örmek istiyorsanız 9. sıranızda 7 tek bir çift örün. Ben küçük olsun istiyorum arkadaşlar anahtarlığımı. 5 tek bir çift ördüm ve bir zincir çekiyorum, sabit öreceğim. 4 sıra sabit öreceğim. Artırma, eksiltme yapmayacağım. Hemen bakın birleştirdiğim noktaya sık iğne örüyorum. Artırma yapmadan örüyorum. 4 sıra örüyorum arkadaşlar. Evet, 8, 9, 10 ve 11. sıramda sabit ördüm. Artırma yapmadım. Mesela bu şekilde büyük boyda örüyorsanız arkadaşlar 4 sıra sabit ördüm. Büyük boy örüyorsanız 5 sıra sabit örün. Örgümüzü bu şekilde bırakıyoruz. Mantarımızın alt bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Alt bölümünden başlayacağız. Evet arkadaşlar, mantarımızın üst kapağını yaptım. İpimi kesmedim. Bu şekilde kenara alıyorum. Alt tabanını yapacağız. Sihirli halka yapıyorum. İpimi aldım, bakın buradan 2 tane zincir çekiyorum.
Sinakamın üzerine 6 tane sık iğne örüyorum. Sinakamın ipini çekiyorum. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. Birleştirdiğim noktaya çift sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna çift sık iğne örüyorum. 6 tane sık iğnemizin her birinin tepe boşluğuna çift çift sık iğne örüyoruz. İkinci sıramızdayız. İkinci sıramın sonuna geldim. Sıramda 6 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnem oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. İlk olarak bir tane tek örüyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna çift örüyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir sonrakine çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde bir tek bir çift sık iğnelerimizi örelim. Sıramın sonuna geldim. Sıramızda bir tek bir çift ördük. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. 2 tane tek tek örüyorum. 2 tek ördüm, çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 2 tek bir çift olarak sık iğnelerimizi örelim. Dördüncü sıramın sonuna geldim. 2 tek bir çift ördüm. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir. Arka loblardan öreceğiz. Sabit öreceğiz. Birleştirdiğim nokta bakın arkadaşlar. Burası. Tüm olarak örmüyoruz. Bakın arka loblardan örüyoruz. Sabit örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. Beşinci sıramızdayız. Beşinci sıramın sonuna geldim. Sıramızdaki sık iğne sayısı değişmedi. Birleştirmeden ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar, birleştirmeden kesiyorum. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan arka yönden tığımı takıyorum. İpimi arka yöne çekiyorum. Son ördüğüm sık iğnemin arka kanadından tek kanadından bakın bu şekilde arka yöne çekiyorum. İpimi arka yöne herhangi bir noktaya düğümlüyorum. Beyaz ipimizle öreceğiz. Herhangi bir noktadan arkadaşlar bakın buraya ipimi sabitledim. Bir zincir. Sabitlediğim noktayla birlikte 24 tane sık iğne örüyoruz. Sıramızda sık iğne sayımız değişmiyor.
birinci sıra olarak sayıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramı tamamladım. Beyaz ipimle örgümü kaydırma tekniğine birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine sıramızda sabit sık iğne örüyoruz. 3 sıra daha sabit sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 sıra sabit ördüm. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bakın mantarımızın alt kısmı. Beyaz ipimizde 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 5. sıramı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 5 tane tek tek sık iğne örüyorum. 5. sıramızda eksiltme yapıyoruz. Beş tane tek tek ördüm. Bakın ön loblardan 2 tane ilmek aldım. Ara boşluğundan ilmeğimi çektim. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane sık iğnemizi tek olarak ördüm. Bir eksiltme yaptım. 5 tane tek tek örüyorum. Beş tane tek tek ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. Bakın. Ön loblardan ilmeğimi aldım. Ara boşluğundan ilmeğimi çektim. Eksiltme yaptım. Sıramızda bu şekilde 5 tek bir eksiltme yapalım. Beşinci sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa eksiltme yaptım. Sıramda 21 tane sık iğnem kaldı. Bir zincir çekiyorum. 6. ve 7. sıramıza geçiyoruz. Sabit örüyoruz. 2 sıra eksiltme artırma yapmadan örüyoruz. 6 ve 7. sıramda sabit ördüm. Eksiltme yapmadım. Sıramızdaki sık iğne sayısı 21 tane. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. İçine bir miktar elyaf koydum daha kolay örebilmek için. Bir zincir çekiyorum. 8. sırama geçiyorum. Yine 5 tane tek tek örüyorum. 5 tane tek tek sık iğnelerimi ördüm. Eksiltme yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 5 tek bir eksiltmelerimizi yapalım. Beşinci sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa eksiltme yaptım. Sıramızda 18 tane sık iğnemiz kaldı. Bir zincir çekiyorum. 9. sırama geçiyorum. 9. sıramızda sabit örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. 9. sıramın sonuna geldim. Sabit ördüm. Örgümü birleştiriyorum. Zaman zaman içine elyaf koyuyorum arkadaşlar. Daha kolay örebilirsiniz. Çok fazla doldurursanız tığınıza takılabilir. 10. sıramıza geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. 4 tane tek tek örüyorum. Dört tane tek tek sık iğnelerimi ördüm. Eksiltme yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 4 tek bir eksiltmelerimizi yapalım. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Dördüncü sıramızda 3 defa eksiltme yaptım. 15 tane sık iğnemiz kaldı. Örgümü birleştiriyorum. 11. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. 3 tane tek tek örüyorum. Eksiltme yapıyorum.
Sıramızda bu şekilde 3 tek bir eksiltme yapalım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa eksiltme yaptım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kaldı. 11. sıramızı tamamladık. Bir zincir çekiyorum. 12. sırama geçiyorum. 12. sıramızda eksiltme yapmıyoruz. 12 tane sabit sık iğne örüyoruz. 12. sıramın sonuna geldim. Sıramızda 12 tane sık iğnemiz bulunmakta. Bir miktar elyaf koyuyorum içine. Evet, artırma yapacağız. Mantarımızın alt kısmını öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 13. sıramızı örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Birleştirdiğim noktaya bir tane tek örüyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna çift örüyorum. Bir tane tek örüyorum. Çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 6 defa artırma yapıyoruz. Bir tek bir çift örelim. On üçüncü sıramın sonuna geldim. 6 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. 2 tane tek tek örüyorum. 2 tek sık iğne ördüm. Çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 2 tek bir çift sık iğnelerimizi örelim. On dördüncü sıramda 2 tek bir çift ördüm. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oluştu. 6 defa artırma yaptım. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 15. sıramıza geçiyoruz. 3 tane tek tek örüyorum. 3 tane tek tek ördüm, çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 3 tek bir çift olarak sık iğnelerimizi örelim. 15. sıramın sonuna geldim. 3 tek bir çift ördüm. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oluştu. Bir zincir çekiyorum. 16. sırama geçiyorum. 4 tane tek tek örüyorum. Sık iğne örüyorum. 4 tek ördüm. Çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 4 tek bir çift olarak ilerleyelim. On altıncı sıramın sonuna geldim. Sıramda yine 6 tane artırma yaptım. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Örgümü birleştiriyorum. Bir zincir, 5 tek bir çift örüyoruz. 5 tane tek tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Sıramıza bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, 17. sıramın sonuna geldim. Sıramızda 42 tane sık iğnemiz oluştu. Örgümü birleştirmeden kesiyorum.
İpimi kestim. Bakın, sıramın başında ilk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan ipimi arka yöne çekiyorum. Son ördüğüm sık iğnemin arka kanadından tek kanadından ipimi arka yöne çekiyorum. İpimi buradaki herhangi bir örgümün bulunduğu noktaya düğümlüyorum. İpimi bu şekilde bırakıyorum. Parçalarımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İç kısma elyaflarımızı sıkıştıralım. Birleştirmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, elyafımı sıkıştırdım. Sıra sonunda 5 tek bir çift örmüştüm. Daha büyük örmek istiyorsanız 6 tek bir çift örebilirsiniz, 7 tek bir çift örebilirsiniz. Kapakta da aynı şekilde 5 tek bir çift örmüştüm. 42 tane sık iğnem vardı. Burada da aynı şekilde 42 tane sık iğnem var. Burada 6 tek bir çift ördüyseniz burada da aynı şekilde 6 tek bir çift örün. Veya 7 tek bir çift örüyorsanız burada da 7 tek bir çift örün. Ve daha sonra büyük örüyorsanız, yani çocuklarınıza oyuncak olarak örüyorsanız, tabii ki bu ölçüleri söylüyorum arkadaşlar. Kenarda 4 sıra sabit örmüştüm. Kenardaki sabit sıranızı 5 sıraya yükseltin. Örgümüzü birleştireceğiz. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde tutuyorum. Tığıma ipimi aldım. Zincirimin dibinden. Arkadaki parçamızın da sık iğnesinin tepe boşluğu, bakın. Birleşik olarak örüyorum. Tekli trabzan örüyorum. İpimi aldım. Aynı noktaya tekrar ikinci tekli trabzanımı yapıyorum. Tek noktaya çift ördüm. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna geçiyorum. Arkadaki ile birlikte bir tane tek örüyorum. Sıradakine geçiyorum. İkinci tek örüyorum. Sıradakine geçiyorum. Üçüncü tek örüyorum. Başlangıç olarak çift örmüştüm. 3 tane tek ördüm. Çift örüyorum. Aynı noktaya 2 tane tekli trabzan örüyorum. Yine 3 tane tek tek örüyorum. Üç tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Tam kapatmıyoruz. Az bir miktar kalana kadar elyaflarımızı koyacağız. Örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın küçük bir boşluk kaldı. Elyafımızı dolduralım. Yeterince elyafını doldurdum. Örgümüze aynı şekilde devam edelim. 3 tek bir çift örelim. Tekli trabzan örelim. Sıramı tamamladım. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştirdim. Bir zincir çekiyorum, kaydırma yapıyorum. Tüm ilmeklerimizin üzerinden, bakın, ilmeğimi aldım, tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bu şekilde kaydırma yapalım.
Evet, sıramın sonuna geldim. Son kaydırma yaptığım noktadan ilmeğimi aldım. Bu şekilde sıramı bitirdim. İpimi arkaya çekiyorum arkadaşlar. Bakın buradan arkaya çektim ve daha sonra iç kısma çekiyorum. Mantarımızın yapımı bitti. Süslemelerini yapalım. Evet arkadaşlar, mantarımızın alt süslemesini yapacağız. Alt kısımda ördüğümüz ipimizle yapıyoruz. Büyük iğneme ipimi taktım. Ucunu düğümledim. Alt kısımdan bakın ortadan batıyorum. Herhangi bir noktadan kenardan çıkıyorum. Buradaki kenara bakın bu şekilde iğnemi batırdım. Buradan çıktım. Tekrar aynı noktaya biraz daha kısa yapıyorum. Kenarlardaki son sık iğnemiz bakın kahverengi ördüğüm noktalar. Nasıl istiyorsanız bakın bir uzun, bir kısa, bir orta bu şekilde dikiş yapıyorum. Tüm çevresini bu şekilde dikelim. Alt kenarının tüm dikişlerini yaptım. Bakın. Üst bölgesinin minik minik yıldızlar yapacağız. Beyaz ipimi iğneme taktım. Yine örgülerimizin ara boşluğundan bakın takılmasın. Herhangi bir noktadan çıkıyorum. Bakın arkadaşlar 4 tane sık iğnemizi çapraz olarak buradan bu şekilde dikişimi yapıyorum. Farklı farklı noktalara. Burada bir tane çarpı yaptım. Burada yine 4 tane sık iğnemi içine alıyorum. Bakın çarpımın. Nasıl istiyorsanız, hangi sıklıkta istiyorsanız bu şekilde dikişimizi yapalım. Minik çarpılarla mantarımın üzerine süsledim. Son bir işlemimiz kaldı. İpimi hafif uzun bırakıyorum bakın. Herhangi bir noktadan buradan battığım ipimi alıyorum. Düğümledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı noktaya kaydırma tekniği yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar anahtarlarımızı buraya takıyoruz. İpimi kesiyorum. İplerimi içine çekiyorum.
Anahtarlığımızı bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok cici bir anahtarlık oldu. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.